Bugün dondurmanın sırlarını konuşacağız. Ama bu dondurmanın değil. İnsan vücudunu dondurmak ve yüzyıllar sonra çözdürüp kullanmak mümkün mü? Buna geçmeden önce hani böyle sakın yapma dedikleri bazı şeyler vardır ya. Şimdi onlardan birini yapacağım ve bu ağzına kadar su dolu cam şişeyi buzluğa koyup donduracağım. Su öyle sıcak falan değil bu arada. Elimle tutabildiğim bir sıcaklıkta, yani vücut sıcaklığımda. Buzluk batmasın diye de şöyle bir şeye koyuyorum. Yanına bir tane de çilek yerleştireceğim. Aradan biraz zaman geçsin, geri gelip bakarız. Yaşam demek, su demek. İnsan vücudunun yarısından çoğu su. Kemiklerimizde bile su var. Ve su çok enteresan özellikleri olan bir madde. O yüzden insan bedenini dondurmak da enteresan ve çok zorlu bir konu. İyi de neden böyle bir fikir gelmiş dersiniz insanların aklına? Ne gerek var ki vücudu dondurmaya? Yıldızlar arası seyahat yapacaksınız. Yepyeni bir gezegende, yepyeni bir hayata bilet almışsınız ama önünüzde çok uzun bir yolunuz var. İnsan ömründen daha uzun. Oraya varana kadar yaşlanıp ölebilirsiniz ya da uzay gemisindeki sınırlı kaynakları bitirip tüketebilirsiniz. O yüzden gitmek istediğiniz gezegeni görebilmenin tek bir yolu var ve o yolun adı kriyonik. Özel olarak üretilmiş bu kabinler sizin yaşamsal faaliyetlerinizi durduruyor. Yani sizi donduruyor. Yüzyıllar geçse de hiç yaşlanmıyorsunuz. Ta ki uyandırılana kadar. Passengers filmi tam olarak bu konuyu ele alıyor. Bir anda kaza sonucu kriyonik kabini açılan bir karakter var. Jim. Kendini bomboş bir uzay gemisinde buluveriyor. Etrafta kimsecikler yok. Kabinine geri girmenin bir yolunu arıyor ama bir türlü bulamıyor. Gemide ona yardımcı olabilecek bazı kişiler var ama onların hepsi de dondurulmuş. Ve uzay gemisinin önünde daha 90 yıllık bir yolculuk var. İnsan ömründen daha fazla ve işte tam bu sırada uyanmışsınız. Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Neyse ki kendimizi Jim'inki gibi bir durumda bulmaktan hala epeyce uzaktayız. Henüz ne yıldızlar arası seyahat yapabiliyoruz ne de böyle kendimizi koyup da dondurabileceğimiz, sonra da çözülüp uyanabileceğimiz kabinlerimiz var. Fakat dondurulmak sadece yıldızlar arası seyahat için değil, ölümün eşiğinde olanlar için de bir seçenek. Mesela şu an için tedavisi olmayan bir hastalığınız olduğunu düşünün. Belki gelecekte ona bir çare bulacaklar. Ama sizin o kadar zamanınız yok. Böyle bir durumda dondurulup gelecekte hastalığa çözüm bulunduğunda çözdürülmek gibi bir seçenek olsaydı önünüzde, o zaman ne yapardınız? Tabii ki dondurulmak isterdim diyenler mutlaka çıkacaktır. Şu anda tekrar uyandırılmak, yani donduktan sonra çözülmek konusunda gelişmiş bir teknolojimiz yok. Fakat dondurulmuş birçok kişi var. Evet, doğru duydunuz. Şu anda bu şekilde dondurulmuş olarak böyle devasa kabinlerde geleceği bekleyen insan bedenleri var. Çünkü birileri kriyoniğin mümkün olabileceğini iddia ediyor. Bazı özel şirketler beden ölümü resmi olarak gerçekleşen gönüllüleri alıp donduruyor. Evet, baya böyle kabinlere yerleştiriyorlar dondurulmuş bir biçimde. Donduruyorlar derken de bu sefer gerçekten dondurmayı kastediyorum. Eksi 196 santigrat dereceye kadar. Eğer web sitelerine girip bakacak olursanız farklı paketler, seçenekler de sunuyorlar size. Üstelik sadece insanlar da değil, 170'ten fazla kişinin evcil hayvanları dondurulmuş durumda. Neden? Çünkü bu bir umut. Hayatta başka bir şans, geleceğe tanıklık edebilme, daha uzun bir ömür, yaşlanmayı durdurabilme, organların korunması, böyle pazarlıyorlar. Ve ücreti $30.000'dan başlıyor, $200.000'a kadar gidiyor. İyi güzel de bunun sonunda ne olacak? Bunların nasıl gerçekleşeceği hakkında şu anda herhangi bir fikrimiz yok. Sadece bizim değil, bu özel şirketlerin de yok. Zaten açık da söylüyorlar.
gelecekte mümkün olabilmesi durumunda diye yazıyorlar sözleşmeye. Yani bugün sizi donduruyoruz ama nasıl çözüleceğini biz de bilmiyoruz. Zaten beden ölümü gerçekleşmiş, belki gelecekte bir çözüm olur diyorlar açık açık. Tek sorun sonunu bilememek değil, başka bazı sorunlar da var ve şimdi onlardan birini göstereceğim size. Evet, su komple donmuş gibi duruyor. Fakat sadece donmakla kalmamış, içinde bulunduğu şişeyi de patlatmış. Bu yüzden buzluğa böyle cam şişede içecek falan koymayın. Bakın yakından göstereyim. İşte bu gördüğünüz olay kriyoniğin en büyük sorunlarından biri. Kriyoniğin başka sorunları da var. Diyelim gelecekte uyandınız ve kendinizi işte böyle bir dünyada buldunuz. Her yer çöp atıklarıyla dolmuş durumda. O yüzden vücudu dondurma işine şöyle kısa bir ara verelim ve gelecekte bizi bekleyen başka sorunları da bir düşünelim. Böylesine kontrolsüz bir atık birikimi dünyayı yaşanmaz hale getirebilir. Peki ya elektronik atıklar? Bunlar sadece yer kaplamakla kalmıyor, çevreye de çok ciddi zararlar veriyor. Türkiye'de her yıl milyonlarca ton elektronik atık ortaya çıkıyor ve bu atıkları değerlendirmek için de çok güzel bir proje var. TÜBİSAD'ın TES projesi. Elektronik atıkların dönüşümü sağlanarak elde edilen gelirle eğitim alanları yaratılıyor. Peki bu projeye siz nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Tabii ki yenilenmiş teknolojinin öncüsü, 200 fiziksel satış noktasına ulaşan EasyJet'in belirli mağazalarına giderek. Evet, Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyJet bazı mağazalarında atık kutuları konumlandırarak bu dönüşüme katkıda bulunuyor. Boşa duran hiçbir elektronik cihaz görmek istemiyor. TSE sertifikalı ve 12 ay garantili yenilenmiş ürünleriyle, uygun ödeme seçenekleriyle elektronik cihazları yeniden hayata döndürüyor. Yenileyebileceğiniz cihazları EasyJet'e getirin, diğer elektronik atıklarınızı ise EasyJet mağazalarındaki atık kutularına bırakın. Böylece hem çevreye hem de eğitime destek olabilirsiniz. Geleceğimiz için bugünden harekete geçin. Az önce dondurucudan çıkardığımız şişe patlamıştı. Peki onu patlatan şey neydi dersiniz? Doğanın en büyük güçlerinden biri. Su. Su her yerde. Gezegenimizin 3/4'ü su. Onsuz bir hayat düşünemiyoruz. Öte gezegenlerde yaşam ararken bile önce suyun sinyallerini arıyoruz. Hayatın yapı taşı. Ama bir o kadar da sıra dışı. Neredeyse bildiğimiz tüm maddeler soğudukça büzüşür. Bu yüzden elektrik telleri yazın sıcakta sarkar, kışın gerilir, değil mi? Fakat su bunlardan biraz daha farklı davranıyor. Soğurken büzüşüyor ama yalnızca 4 dereceye kadar. 4 derecenin altında genleşmeye başlıyor. Zaten o yüzden buzlar suyun üzerinde yüzebiliyor. Çünkü buz genleştiği için yoğunluğu sudan daha düşük. İşte bu genleşme yüzünden esnek olmayan cam gibi maddeler bu tür bir gerilime dayanamayıp patlıyor. İşte bu cam da tam olarak bu yüzden patladı. Hem içerideki su genleşerek şişeye baskı yaptı hem de donması onu daha kırılgan hale getirdi. İşte hücrelerimiz de buna çok benzer. Onlar da aslında böyle içi su dolu bir zardan oluşuyor. Organeller bu suyun içerisinde sitoplazmada yüzüyor. Tabii öyle tek bir hücremiz yok. Her dokuda, her organda farklı hücreler var. Fakat hepsi dondurdukça kırılganlaşıyor. Yoğunluk farkından dolayı hücre içi konsantrasyonlar değişiyor. Tekrar çözdürseniz de ortalık mahvolmuş hücrelerle dolu olduğu için eski haline gelemiyor. Eğer sulu bir meyveyi buzluğa atıp tekrar çözdürdüyseniz ne demek istediğimi daha iyi anlamışsınızdır. İşte bu normal sakladığım çilek ve bu da buzluktan çıkarıp çözdürdüğüm çilek. Çözülünce meydana gelen farkı çıplak gözle bile görebiliyoruz. Yani özetle cam kırıldı bir kere. Peki bu özel şirketlerin yaptığı gibi öyle eksi 196 santigrat derecelere kadar dondurmak, katılaştırmak yerine başka bazı yolları düşünsek? Yani bir şekilde hücrelere zarar vermeden canlıları dondurabilir miyiz acaba? Bunu öğrenmenin en iyi yolu doğaya bakmak.
Dondurucu soğuklar deyince ilk akla gelen yerlerden biri Alaska. Dünyada soğuk koşullara adapte olabilmiş birçok canlı var. Kendilerini korumak için farklı farklı yöntemler geliştirmişler. Kimisi bir araya gelerek ısınıyor, kimisi kış uykusuna yatıyor, kimisi de kalın kürkler giyiyor. Ama içlerinden bu kurbağa çok daha şaşırtıcı bir özelliğe sahip. Alaska ağaç kurbağaları vücutlarını tam 8 aya kadar dondurabiliyor. 8 ay, yanlış duymadınız. Bu kurbağa baya kendini donduruyor. Kışın başlangıcında buz kristalleri kurbağanın karın boşluğunu doldurmaya başlıyor. Ardından organları çevreliyor. Gözleri beyazlaşıyor çünkü gözündeki lens donuyor. Bunu yapabiliyor çünkü vücudu özel kriyoprotektanlar salgılıyor. Kurbağanın karaciğerinden salgılanan glukoz vücudundaki tüm hücrelere yayılıyor ve böylece artan bu şeker solüsyonu işte bu tür bir donmayı engelleyerek hücreleri koruyor. Bu bir nevi patatesi ya da başka bir sebze meyveyi tuz dolu suya atmak gibi. Eğer patatesi tuzlu suya atacak olursanız patatesteki su dışarıdaki yoğun ortam nedeniyle çekilir ve patates büzüşür. Fakat eğer patatese de tuz ekleyecek olursanız işte bu kez dış ortamla denge sağlandığı için patates olduğu gibi kalır. İşte glukoz yani kurbağanın kullandığı kriyoprotektan tam olarak bunu sağlıyor. Tam donma gerçekleştiğinde ise hiçbir hareket yok. Sıfır kas hareketi, sıfır kalp atışı, sıfır nefes alıp verme. Aylar sonra çözüldüğünde sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Diyebilmeyi isterdim ama öyle olmuyor. Organların yeterince beslenememesinden kaynaklı görülen iskemi veya oksidatif stres gibi bir takım sorunlar yaşamaya başlıyor kurbağa. Ayrıca bu kriyoprotektanların bir limiti de var. Normalde bu kurbağalar en fazla -6 santigrat derece soğuğa dayanabiliyorlar. Fakat bulundukları yerlere bakınca daha soğuğa da dayanabilmeleri gerekiyor. Gerçekten de yapılan bazı çalışmalar kısa süreli de olsa -18 santigrat derecelere varan soğuklarda hayatta kalabildiklerini gösteriyor. Fakat burada ufak bir problem var. Biz Alaska ağaç kurbağası değiliz. Hatta bu canlının tam olarak bunu nasıl başarabildiğini de henüz çözemedik. Organizmalar büyüdükçe yapı da karmaşıklaşıyor. Aslında kriyoniğin bizim için gerçekten faydalı bazı uygulamaları var. Bunlardan biri doku ve organların saklanması. Vitrifikasyon sayesinde buz kristalleri oluşmadan hücreleri koruyabiliyoruz. Fakat bunlar sadece işte o kurbağa boyutundaki organlar, hatta bazen ondan da küçük olan yumurta hücresi gibi bazı hücreler. Bütün bir insanı başarıyla dondurmak şu an için pek mümkün görünmüyor. O yüzden pek çok bilim insanı bu fikri araştırmayı bile terk etmiş durumda. Çünkü kriyoprotektanlar birçok farklı şekilde bize geri dönüşü imkansız zararlar veriyor. Patates ve tuzlu su örneğini hatırlayın. Patatese tuz basıp büzüşmesini engelleyebiliriz ama patates bundan sağ çıkamayabilir. Yani o zaten patates ama anladınız demek istediğimi. Başka sorunlar da var. İnsanları donduran bu şirketler şu anda sadece klinik olarak ölü durumundakileri dondurabiliyor. Hedefleri ise ölmek üzere olan, tedavisi mümkün olmayan durumdaki bazı hastaları da ölmeden önce dondurabilmek. Şimdi belki hiç akla gelmeyecek başka bir sorunu düşünelim. Ya sizi donduran şirket daha sonra iflas ederse? Böyle bir durum geçmişte gerçekten yaşandı. Bu işi yapan bazı şirketler kapandı ve dondurulmuş bedenler öylece ortada kaldı. Siz uyandırılana kadar şirketin varlık gösterip gösteremeyeceğini bilemiyoruz. Sahi ne zaman uyandırılacağınıza kim karar verecek? 100 yıl sonra mı? 1000 yıl sonra mı? Ne zaman? Passengers filmine dönelim. Şimdi spoiler vermek istemiyorum ama onu sıradan bir uzay filmi olarak izlediyseniz önemli bir detayı kaçırdınız demektir. Filmin odağı bu aralar çok ihmal ettiğimiz bir şey. Onu izlediğimizde sadece uzay gemisini, sadece kriyoniği, robotları filan görüyor olmamız bile işte bu ön yargımızın bir kanıtı. Çünkü aslında Passengers filmi bu insan dondurma sürecinin etik problemlerini hedef alıyor. Az önce aklımıza gelen o soruları soruyor.
ne zaman çözülmek istediğinize kim nasıl karar verecek? Ya sizi çözmeye karar verirlerse ve o sırada bunu yapacak olan teknoloji yeteri kadar gelişmemişse? Peki yeterli teknolojiyi hangi otorite nasıl tanımlayacak? 10 yıllar ya da 100 yıllar sonra dünya ne halde olacak? Ütopya mı yoksa distopya mı? Dondurulduğum ülkenin yönetim biçimi değiştiyse ve ben bundan hoşnut kalmazsam, benim uyutulduğum zamandaki kurallar değiştiyse, herhangi bir teknolojik alışverişte bile başımıza gelen problemlerde nasıl gerim gerim geriliyoruz değil mi? Peki ya söz konusu olan hayatımız olduğunda yaşanacakları hayal edebiliyor musunuz? İşte Passengers da aslında tam olarak buna dikkat çekmeye, bunu sorgulatmaya çalışıyor. Çünkü her şeyin teknolojiyle çözüleceği illüzyonuna kapılmış durumdayız. Herkes mühendisliği seçiyor ve sosyal bilimleri terk ediyor. Gittiğimiz yer gelecek değil. Kriyonik, teknolojik olarak şu anda bizden çok uzakta duruyor ama zaten tek başına teknoloji her şeyi çözemiyor. Gelişen bilim ve teknolojiyle beraber gelişen bir ahlaka da ihtiyacımız var. Çünkü bunun mu yoksa bunun mu yaşanacağını yalnızca insani değerlerimiz belirleyebilir.